Merhaba güzelliklerim. Benimle birlikte örmeye hoş geldiniz. Bugün yine size harika bir bebek yeleği anlatacağım. Hatta yelek ya da hırka yapabilirsiniz. Ve çok güzel bir örnekle yaptım. Bakın şöyle örneğim harika duruyor ve çok yakışıyor. Şimdi bugün bunu öreceğiz. Bakın bunu bir de bu renkle ördüm ben. Şöyle göstereyim. Bu da şöyle yavrazı, açık yavrazı bir ipte yaptım ve bunu hırka olarak yaptım. Yakadan başlayarak yapmıştım bunu. Bakın böyle pomponları falan gayet kibar ve güzel bir hırkam oldu. Şimdi size bugün bunu yelek halini anlatacağım. Nasıl hırkaya çevireceğinizi anlatacağım. Çünkü düşük kollu olarak öreceğim hırkamı. Alttan başlayarak ördüm. Şöyle hemen bakın alttan başlayacağız. Şöyle şu şekilde bütün bir parça halinde örüp sonra ayrımını birlikte yapacağız. Tığım 3 milim tığ ama eğer siz sıkı örüyorsanız tığınızı 3,5 yapabilirsiniz. Çünkü örgümüz çok sıkı örmeyi kaldırmıyor. Hani böyle rahat rahat güzel güzel durması lazım. Ben biraz daha gevşek ördüğüm için 3 milimi kullandım. Sık örüyorsanız tığ numaranızı kalınlaştırın ve bebek iplerinin hangisiyle istiyorsanız onunla örün. Bütçenize uygun bütün bebek ipleriyle örebilirsiniz. Şimdi bunu şöyle kenara alalım ve hemen altı ve katları olarak örgümüz başlıyor. Şöyle bakın çekerken zincirimizi eteklerine geleceği için biraz gevşek çekin. Yani nasıl? Şöyle bakın rahat bir zincirler çekin, etek kısmı sıkmasın. Şöyle 122 tane bu şekilde zincir çekeceksiniz. Bu ölçülerimiz 6 aydan 1,5 yaşına kadar rahatlıkla olur. Sonrasında bebek büyür, yelekte büyür. Öyle söyleyeyim size. Şöyle ben kısaca örneği anlatacağım. Çünkü alt parçam hazır. Altı ve katları olarak çektim. Daha da büyütürseniz 6 olarak ekleyebilirsiniz. Bakın şöyle. Şimdi rahat bir zincir çektim. İlk sıramı sık iğnelerden oluşturacağım. Bakın birinciye şöyle batırdım ve bir sık iğne yaptım. İkinciye batırdım. Bir sık iğne yaptım. Bütün zincirimizi ilk sıramızda sık iğnelerden oluşturacağız. Böyle. Hatta zinciri uzunca çekip bu yaptığınız sık iğneleri de sayabilirsiniz sonra. Ve sıra boyunca bu işlemi yapacağız. Bakın şöyle. Evet, ilk sıramız oluştu. Şimdi burada bir zincir çektim. Örgümü çevirdim. Ve bakın hemen birinciye bir sık iğne yaptım. Bir, iki zincir çektim. Burası örneğimizin arka yüzü. Tığımın üzerine ipimi aldım. Birinci sık iğneye batırıp ipimi uzattım. Şu çektiğim zincir boyu kadar, bakın 2 zincir çektik ya. O kadar tuttum burayı, ipimi sardım. İkinciye batırdım. 2. Tekrar sardım. Üçüncü. Tekrar sardım. 4. Tekrar sardım. 5. 5 defa aynı işlemi yaptım. Bakın toplarken şurayı tutun. Şu kısmı tutun ve hepsini birlikte çekin. Burayı bırakmayın. Bağladım ve bir zincir çektim, bıraktım. Sıradaki sık iğneye batarak bir sık iğne yaptım. 1, 2 zincir, ipimi sardım ve yine bakın 5 tane yapacağız. Birinciden aldım,
Ölçüm şu zincirimin boyu. Bakın. Tuttum parmağımla. İkinciyi aldım. Üçüncüyü aldım. 4 ve 5. 5 defa aynı işlemi yaptım. Toplarken şu sondakileri sıkıca tuttum bakın. Ve hepsini birlikte çektim. Bırakmadım. 1, 2 bıraktım. Hemen sıradaki sık iğnemin üzerine bir sık iğne yaptım. 1, 2 zincir çektim. Ve bakın yine başlayacağız. 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5. Tuttum burayı. Hepsini birlikte çektim. 1, 2 bıraktım. Sıradaki sık iğneme batırdım ve bir sık iğne yaptım. 1, 2 zincir ve yine 5 tane. Ölçüm şu zincir boyu. Bakın tuttum burayı ve bundan sonrakileri aynı o boyda yaptım. 4 ve 5. Bütün sıra boyunca bu işlemi yapacağız. Aslında örneğimiz de bu. 2. Şimdi sıramı tamamlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Ve hepsini birlikte çektim. Oldu ki yanlış saydınız. Bir eksik bir fazla yaparak şu sonu dengeleyebilirsiniz. Sona geldiğimde bir sık iğnem var. Oraya yine bir sık iğne yaptım. Bir zincir çekip örgümü çevirdim ve bakın. Bu gösterdiğim şekilde tutarsanız örgünüz böyle çıkar. Şimdi birinciye bakın hemen bir sık iğne. Zincirlerin içine, bu zincirlerin içine 2 sık iğne. 1, 2. Bu topladığımız yerin tepeye 1. Zincirin içine 2, 1, 2. Ortadaki yaptığımız sık iğnenin tepesine 1. Bakın. Zincirin içine 2. Topladığımız yerin tepesine 1. Zincirin içine 2. Aradaki sık iğneye 1. Zincirin içine 2. Topladığım yerin tepesine 1. Yani 2 1 2 1 olarak sık iğneler yapıyoruz. Bakın zincirin içine 2. Topladığım yere 1. Böyle ve bu şekilde ilerleyeceğiz. Sıramızı tamamlayacağız. Tamamladım bile. Şöyle. Ve sıra sonunda bakın başladığım gibi bitireceğim. 2 ve şuraya bir sık iğne. Şimdi burada bir yarım örnek yeri de oluşturmuş olduk. 1, 2, 3, 4 zincir. Çevirdim. Bakın. Şimdi burada yarım örnek oluşturduk. Yarım olarak başlayacağız. Şimdi şu diptekinden aldım. Yalnız çok uzatmadım. Şöyle bakın. Tekrar 2, tekrar 3. Yarım bir örnek yaptım buraya. Şu tam tepeye battığımız sık iğnem duruyor bakın. Şimdi burayı yine toplayalım. 1, 2. Yarım örnek yaptık. Şimdi öndeki sık iğnenin tepesine bir sık iğne. Bu yaptığımız sık iğne şu alttaki topladığımız örneğin üzerine yaptığımız. 1, 2, 5 tane yine. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın bu burada duruyor. Orayı kaydırmazsanız eğer örneğiniz kaymaz. Bakın şuraya şunun tepesine sık iğne gelecek. Böyle. 1, 2, 5 tane yine. 1, 2,
3, 4 ve 5. Sonuncuyu tuttum ve topladım. Bir sık iğne yaptım. Şimdi bura bildiğimiz gibi tamamlayacağız ve sıranın sonunda da yine yarım örnek olarak devam edeceğiz. Mümkün olduğunca rahat örmeye çalışın. Şöyle. 2 tane ip gidiyor bu örgüye. O yüzden zaten her videomda söylüyorum. 2 ip ile başlayın. Kalanıyla patik yaparsınız. Hatta ben patiklerde gösterebilirim size ilerleyen zamanlarda. Ve bakın yine 3 tane ile bitirdim. Burada bir kere topladım. Tığıma aldım ipimi. Şu son battığım yere batıp 1, 2, 3 kere de çektim. Bir zincir çekip çevirdim. Bakın. Şimdi burada bir zincirimi çektim. Şu topladığım yere batırarak ilk sık iğnemi yapmış olacağım. Ve yine zincirlerin içine 2, sık iğnenin tepesine 1, zincirin içine 2, topladığım yerin tepesine 1. Alttakinin aynısı. Bir yarım örnekle bir tam örnekle başlayacağız. Bakın. Burada tam örnek gireceğiz. Bir üst sırasında yarım. Bir tam bir yarım olarak öreceğiz. Örneğimiz anlaşıldı. Bir karış boyuna gelene kadar bu şekilde yapalım. Bir karış boyuna geldiğimizde bir ipi bitirmiş oluyor. Ben de bir ipi bitirdi. Şöyle. Şimdi şurayı bir kere daha göstereceğim. Sıramı tamamlayacağım. Ve bakın sona geldiğimde buraya değil, bakın topladığım yere değil, şu zincir boşluğunun içine aldım ve şunu şöyle içeriye aldım. Bir zincir çekip döndüm. Hemen ilkine sık iğne yaptım. Bakın bu bütündeki gibi 1, 2 zincir çektim ve yine 5 tane toplayarak devam edeceğim. Hadi bakalım. Şimdi bir karış örün ve gelin üst kısmı yapalım. Evet, bir karış boyuna gelene kadar ördüm. Şimdi size çok pratik bir şekilde önleri ve arkayı nasıl ayıracağımızı göstereceğim. Örgümüzü, yaptığımız bu örgüyü ikiye katlayalım. Bakın. Şöyle eşit bir şekilde örgümüzü katlayalım. Bakın. İkiye katladım. İkiye katladıktan sonra şuradan parmağımla bakın şu bir örneğimi buraya geçirdim. Şöyle bakın. Bir örnek bu tarafa geçirdim. Bitirirken yarım örneklerle bitirdim. Bakın şöyle şu şekilde yarıma denk geldi. Bakın şurada arkayla önün arasında şu şekilde bir fazlalık oldu. Yani bir örnek öne geçirdim. Bu kısmı arka ölçü olarak ayarlayacağım. Şurayı bakın şurayı tutalım. Burası arka olarak ayarlayacağımızı şu iki tarafı şöyle katlayalım ve bakalım şimdi. Bakın öne gireceğiz ya, ikiye böldüm. Şurayı aldım ve şuradan bakın yarım örnek olarak denk geldi. Oldu ki fazla yaptınız ya, sizinki fazla gelebilir. Şimdi şuradan örneğin yarım olan yerinden bir işaret takacağım. Ve bundan sonrası kolay bir şekilde ilerleyecek. Şuradan hemen bir ip alalım. Ve bakın. Şu. Şimdi bu bizim ön parçamız oldu. Şöyle. Umarım anlaşıldı. İsterseniz bir kere daha anlatayım. Örgümü ikiye katladım. Bakın şöyle örgümü ikiye katladım. Buradan bir örnek bu tarafa aşırdım. Şöyle yaptım. Ve bu kalan parçayı da ikiye katlayarak tam ortayı buldum ve buraya bir işaret attım. Bu sayı şu an bizim ön sayımız.
Şimdi bu ön sayısını yaptıktan sonra buradaki önü de ördükten sonra arka otomatikman çıkmış olacak. Şimdi bundan sonrasında trabzanlar yaparak ilerleyeceğiz. 3 zincirimi çektim ve döndüm. Şimdi bakın bu attığım işarete kadar ne yapacağım? Örmeye devam edeceğim. Şu birinciye değil, ikinciye batarak trabzanlarımı yapacağım. İsterseniz örnek olarak da devam edebilirsiniz. Yani üst kısma örnek ekleyebilirsiniz. Ben etmeyeceğim. Çünkü eteklerinde gözükmesi daha bir kibar ve güzel oluyor. Ağırlaşmamış oluyor. Çünkü bebek yeleği bu. Böyle ikili trabzanlar yaparak işaretime kadar gideceğim. Örelim burayı. Bakın. İşaretimin olduğu yere geldim. Bakın. Şöyle. Şimdi bu işaretlediğim ipi örmeyeceğim. Bunu burada bırakacağım. Bakın bu benim işaretim. Çünkü burayı arkayla ve kol arasında bir boşluk olarak bırakacağım. 1, 2, 3 zincir olarak çevirdim. Ve bu trabzanları 6 sıra olana kadar öreceğiz. Yalnız şu baştakine batmayacağız. Zincirimizi de kullanıyoruz çünkü. Böyle yine çok sıkı örmeden 6 sıra olarak örelim. Yumuşacık düşüyor bu iple. Çok güzel bir bebek ipi bu ipler. 6 sırayı örüyorum ve geliyorum. Bekleyin beni. Evet, 6 sıramı ördüm. Bakın geldiği şekil bu. Şimdi burada eksiltmeye başlamadan önce şu işaretimi alacağım buradan. Çıkartacağım bunu buradan. Ne yapacağım bunu? Öbür önü de belirleyeceğim. Sayımız aklımızdayken kaç yaptıysanız burayı. Hani büyük başlamışsınızdır. Ek sayı ilave etmişsinizdir. Şimdi buradaki sayı benim şu 30. Hemen buradan öne geleceğim. Bakın öbür öne. Buradan 30'u sayacağım. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 31'inciye işaretimi takacağım. Çünkü bu 30'u kullanacağım. Şöyle. Şimdi öbür önü de belirlemiş olduk. Rahat rahat öreriz şimdi. Bakın. Bu da öbür önümüz bizim. Arka zaten otomatikman çıkmış oldu. Burada bir zincir çektim. Örgümü çevirdim. Ve burada yaka yerini ayırmaya başlayacağım. Şöyle bakın. Buradan şuraya batırdım. İpimi aldım ve içinden geçirdim. İpimi aldım. İçinden geçirdim. İpi koparmayacağım. İpimi aldım. İçinden geçirdim. Bakın. Şöyle. Rahat rahat, çok sıkmadan. Çünkü kenarı tığlayacağız. Burası kaybolup gidecek yer. Evet. Bakın sayalım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şöyle de 16. Öne 16 tane ayırdım. Burayı 14 ile devam edeceğim. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Ve yine trabzan yapacağız. 4 sıra daha bu şekilde trabzanlarımızı yapacağız. Bakın. Burayı biliyoruz zaten. 4 sırada bu şekilde örelim ve gelelim. Burada 4 sıra ördükten sonra ipimizi keselim. Ve şöyle sağlamlayalım. Arkayla birleştirirken bu iplerimizi kaybedip saklayacağız. Bakın şöyle. Şimdi öbür önümüzü de aynı şekilde başlayacağız.
Buradan bakın geldim. Hemen birinciden tığımı takacağım. İpimi biraz uzun tutup bakın şöyle bağlayacağım. Şuradan aldım. 1, 2, 3 zincir çektim. Şu ipi arada götüreceğim. Bakın şu ipimi arada götüreceğim. Birinciyi zincir olarak yaptım. Ve yine 6 sıra örüp geleceğim. Ve yine böleceğim. Yani öbür önde ne yaptıysak burada da aynı işlemi yapıp bitireceğiz. Şöyle bakın, bu ipi biraz uzun, ondan tuttum. Kayboldu gitti burada. Rahat bir şekilde yok etmiş oldum. Şimdi öbür ön ördüğümüz gibi bu önü de örelim ve gelelim. Evet, iki önü de ördüm. Şimdi arkaya geldim. Bakın şuradaki işaretimiz artık işi bitti. Hemen alacağım bunu buradan. Biraz zorlandım. Şöyle. Tığıma ipimi bağlayacağım. Şu şekilde. Şimdi buradan bakın, buradan 1, 2 taneyi bıraktım. Üçüncüden tığımı takacağım geri. Şöyle. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve sonda 2 tane kalana kadar yine trabzanlarımı yaparak devam edeceğim. Hiç eksiltme, artırma, hiçbir şey yapmadan 10 sıra dümdüz öreceğim. Şimdi sonda 2 tane kalana kadar örelim. Bakın böyle hiçbir şey yapmıyoruz. Sonda 2 tane kalana kadar ördüm. 1, 2, 3 zincirimi çektim mi çevirdim. Burası dümdüz bir parça. 10 sıra hiç durmadan öreceğiz. Evet, arkada tamam. Ay çok tatlı olacak bu yine. Çok güzel bir yeleğim oluyor. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bakın, burası örgümüzün ters yüzü. Ters yüzü alta çevirdim ve düz yüzünü kendime doğru çevirdim. Bakın düz yüzde örneklerimiz kabarık duruyor böyle. Bu tarafı katladım. Bu tarafı katladım. Şöyle. Ve buradan şimdi ipimi hiç koparmadım. Bakın. Şöyle ters yüzü bize bakacak şekilde tığıma ipimi takacağım. Burada biraz dikkatli bakalım. Bakın şimdi şu ilk zincirimiz var ya. Şu zincirimin kanadına girdim ve ipimi içinden geçirdim. Şuradan tek dalından iç kısımdan, bakın iç kısımdan, bunun da iç kısımdan tek dalını aldım. Şöyle. Bakın şu an tığımda 3 tane var. İpimi aldım. Hepsini geçirdim. İçten olan, bakın içten olanı aldım. Bunun da içten olanını aldım ve ipimi içinden geçirdim. Çok sıkı yapmayın. Tek dalları iç kısımdan olan tek dalını aldım ve geçirdim. Tek dalını aldım ve geçirdim. Bakın böyle hepsini birebir geçireceğiz. Bu şekilde birleştirmiş olacağız. Bakın çok sıkı yapmıyorum, gevşek. Yani kastırmayın burayı. Hepsinden teker teker aldım. Bakın. Burada öbür tarafa geçeceğiz. Burada da yine bakın tek dallarından burada bıraktığınız sayı kalana kadar, yani şu omuzdaki bıraktığımız sayı kalana kadar buraya da aynı şekilde gelelim. Teker teker ve çok sıkı olmadan. Yumuşak çekim böyle.
Buraya geldiğimde şimdi burayı da tutacağım. Bakın böyle. Ve birebir yine bunu da takacağım. İç kısımlarından aldım ve taktım. Bu kadar kolay bir ve güzel bir şekilde birleştirdim. Çevirdiğimizde göreceksiniz ki mükemmel bir birleştirme oldu bu. Hem de yumuşak oldu. Yani omuzda sert durmayacak. Böyle burayı da ekleyelim. Sonra gelip ipimizi keseceğiz. İplerimizi kenar tığlaması yaparken saklayacağız. Bakın hepsini teker teker aldım. Ve en sonda zincirlerim, üstteki kanadını, bunun da üstteki kanadını aldım. Bir, iki zincir çekerek şimdi keseceğim. Ve bu. Bakın. Şimdi örgümü çevireceğim. Düz yüzüne ve bakın şurası gördünüz mü? Güzel bir birleştirme oldu. İki taraftan da. Yaka biraz geniş gibi duruyor ama çünkü tığlama yapacağız. O zaman yaka ne olacak? Biraz daha kapanmış olacak. Tığlamaya başlarken örgümüze şöyle bakın alttan düz yüzden başlayacağım. Şöyle tam kenara gelecek yerden şöyle bakın. Önün biraz o ön ve arkanın arada bir yerinden tığımı geçireceğim şöyle ve yine aynı ipimi bağlayacağım. Şimdi ben bu tığlamayı çok seviyorum. Eğer sizin beğendiğiniz başka bir tığlama şekli varsa onu tığlayabilirsiniz. 3 zincir çektim. Şöyle tığma ipimi aldım ve bu aynı yere batırarak buraya 2 tane trabzan yapacağım. Bakın şu şekilde 2 tane trabzan yaptım. Şöyle ölçün, hiç saymayın. Ölçün, geldiği yere batırarak bir sık iğne yapın. 1 2 3. Şimdi aynı yere 2 tane trabzan yaptım. Ölçtüm, hemen şuraya bağladım. Bakın. Hizalayın, zaten o kendiliğinden ilerleyip gidecek. Ölçerek yapın, hiç saymayın. Şura bakın. Batırdım. Şuradan aldım. 1 2 3. Aynı yere 2 tane trabzan. Ölçtüm. Şuraya geliyor. Bakın. Ölçtüğüm yerden şöyle 1 2 3. Bu yakışıyor, güzel duruyor. Hem de kibar bir tığlama. Dilediğiniz başka tığlamayla da bitirebilirsiniz. Bakın. 1 2 3. Şimdi köşeye geleceğim. Bakın buraya bir tane yapacağım. 2 ve 3. Hemen şuraya birleştirdim. Şimdi buradan dönüp yukarıya gideceğim. Başladığımız noktada bitirmiş olacağız. 3. Şimdi yakaya kadar devam edelim bu sırayı da. Ölçerek yapın güzelliklerim. Yormayın kendinizi. Zaten şurada her örneğe bir tane düşecek gibi. Her örnek sırasına bir tane yapabilirsiniz. Bakayım şuraya. Evet. 1 2 3. Yakaya kadar tığlayalım. Şöyle. Bakın nasıl birleşti ve bütünleşti. Hadi örelim. Yakanın köşeye geldiğimizde buradan başlayacağım ve yine aynı düzende devam edeceğim. 3 zincirimi çektim. Şimdi buradan ilk köşemi yaparak ilerleyeceğim. Şöyle. Burada ne yapalım biliyor musunuz mu? 2 bırakıp üçüncünün araya batalım şöyle. 1 2 3. Hani ölçünüzü yine de ölçün. Belki sizinki
2'ye değil de 3 araya olabilir. Bakalım şöyle. Yine buraya. Yani tamamen ölçme mantığıyla bakın. Buradan bütün etrafını yapıp başladığımız noktaya gelene kadar tığlayalım. Evet, yeleğimizi tığladık ve bitirdik. Kollarını da bakın aynı şekilde tığladım. İsterseniz hırka yapmak isterseniz bu kol genişliği gayet müsait. Buradan aynı örneği yaparak kollarını uzatabilirsiniz. Şimdi ben şuralarına bir bağcık yapacağım. Bakın şöyle ipimi biraz aldım. Şöyle bakın. Burada zincir çekerek buraya bir bağcık yapacağım. Şuradan tutturdum. Bakın şuradan tutturdum. İpimi 2 katlı yaptım ya. Buradan aldım. Ve başladım zincirimi çekmeye. Uçlarına isterseniz pompon yapabilirsiniz. İsterseniz de boş bırakabilirsiniz. Yani ama ben pompon yapıyorum. Pompon daha bir güzel duruyor bebekler için. O yüzden pompon yapacağım uçlarına. Kanalımda mevcut. Nasıl yaptığımı anlattım. Orada değişik bir kordon yapımı da anlattım. Bakabilirsiniz. Şöyle çok aşırı uzun yapmayacağım. Şurayı hepsini alalım ve bitirelim. Umarım beğenmişsinizdir. Daha çok bebek yelekleri öreceğim ve sizlerle paylaşacağım. Çünkü hedefim var. Bu kış sıcak bebekler olacak. Yani hedefimi bulana kadar bebek yeleği öreceğim. Şimdi ne yapacağız? Bu sefer de bakın şunun üstüne geliyor ya. Şuradan şuraydan alalım ve yine ipimizi 2 kat yapıp öbür kordonunu da yapalım. Evet. Bende işler böyle kolay, pratik. Beğendiyseniz beğen butonuna da basmadan gitmeyin. Abone olmayı unutmayın. Severek örelim. Birlikte yeleklerimizi çoğaltalım. Sizler de benim gibi sıcak bebekler projesi yapabilirsiniz. LÖSEV'e bağışlayabilirsiniz. Çocuk esirgemeye bağışlayabilirsiniz. Hepsini yapabilirsiniz yani. Çok büyük bir keyifle örülüyor ve ucunda bir hedef olduğu için de çok çabuk örülüyor. Umarım sizlere de örnek olurum. Ve bitireceğim. Bir gün ördüğüm yeleklerin götürmeden hepsini size videoda göstereceğim. Siz de görün. Hepsi birbirinden harika yeleklerim oluyor. Evet canlarım. Uçlarına da pomponlarımızı taktığımızda yeleğimiz hazır. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, abone olup benimle kalın.